Saygıdeğer izleyicilerimiz, 1500 dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Evet, 1500 dolara. Bildiğiniz üzere son günlerde Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye akın akın göçmenler, mülteciler geliyorlar. Bunun yanı sıra Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, yani bu Orta Doğu coğrafyası ve Asya'nın bütün zor durumda olan ülkelerindeki insanlar Türkiye'yi artık yol geçen hanı haline getirmiş vaziyetteler. Gördük Van'da, Nevşehir'de, Niğde'de, orada, burada. Şimdi bununla ilgili akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkartıldı. İşin enteresan yanı, bu işin içerisinde göç idaresinde görevli bir kişi çıktı. Yani bu göçmenlerin Türkiye'deki kalış sürelerini uzatan, Türkiye'ye gelişlerini, vatandaşlıklarını vesaire işlemlerini yapan kurumun içerisinden bir kişi çıktı. Bu kişilerin bu göçmenleri vatandaşlık vaadiyle nasıl dolandırdıklarını tek tek anlatacağım. Bakalım. Türkiye'de oturma, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişileri tuzağa düşüren suç örgütü yakayı ele verdi. Milyonluk vurgunun arkasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli özel bir güvenlik şefi çıktı. Güvenliği sağlıyor ya oranın. Abi güvenliği falan bırakmış, şeye başlamış. Anladınız. Cebellezi diyoruz biz buna. Türkiye'ye gelen Afgan ve Suriyeliler konusu tartışılırken Ankara'da yürütülen bir soruşturmada göçmen ve sığınmacılar üzerinden yapılan vurgun ortaya çıkartıldı. Bir çetenin Türk vatandaşlığına geçme, oturma ve çalışma izniyle ikamet süresini uzatma gibi işlemler için yabancılardan milyonlarca dolar para aldığı ortaya çıktı. Ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan göçmen ve sığınmacıları dolandıran çete bir yıl boyunca adım adım takip edildi. Çetenin yabancı uyruklu kişileri nasıl tuzağa düşürdüğü de ortaya çıktı. Şimdi devam edeceğiz. Ancak şunu da söyleyelim yeri gelmişken. Türkiye'nin bu kadar çok sayıda göçmene ev sahipliği yapma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Ne ekonomisi bunu kaldırabilir, ne de vatandaşları bunu kaldırabilir. Bu ırkçılık değil bu söylediklerim. Her şeyin bir limiti var. Türkiye'nin de belirli bir ekonomik gücü var. Almanya bile göçmen alırken 40 bin tane takla attırıyor. Türkiye gibi ekonomisi yeni yeni gelişmekte olan bir ülkenin milyonlarca göçmene ev sahipliği yapması ne kadar doğru, ben sizlere soruyorum. İşsizlik Türkiye'de %17'ye ulaşmışken bu kadar göçmeni Türkiye'de barındırıp iş, aş imkanı verebilmek ne kadar doğru, ben yorum yapmıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Şimdi dolandırıcılık konusundan buna geldik. Devam edeceğim ama kiminle konuşsak, nereye gitsek şu anda Türkiye'deki birinci gündem göçmenler. Arkadaşlar, ben şunu söylüyorum. Önce benim vatandaşım, önce benim milletim, önce benim milletim. Tabii ki zor durumda olan insanlara yardım edelim. Tabii ki sıkıntıda olanlara el uzatalım. Ama benim kendi evimin içerisinde bir aç varken, bir işsiz varken benim evimin içerisinde ben gidip 7 yabancıya mı yardım etmeliyim, yoksa evimin içerisindekine mi yardım etmeliyim? Bakın sakın beni yanlış anlamayın. Ben siyaset yapmıyorum. Olayın fotoğrafını çekiyoruz beraber. Lütfen siz de bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Şimdi evdeki aç, sefil, işsiz, güçsüz, üniversite bitirmiş, İş güç sahibi olabilmek için sınavdan sınava giriyor. Atama bekliyor. Ama biz gidiyoruz elin 7 yabancısına burada imkan sunuyoruz.
Bunu ben söylemiyorum. Bunu gençler söylüyor. Ya benim şeye ihtiyacım yok. Ne onun adı? Ben gidip devlet memuru olacak halim yok. Ben kendim için konuşmuyorum bunu. Ben bu ülkede, Türkiye'de, ana vatanımızda işsizler için konuşuyorum. Ekonomik olarak zor durumda olanlar için konuşuyorum. Irkçılık yapmıyorum. Sakın öyle beni yanlış anlamayın. Zorda olan varsa ben de kendi elimden geldiği kadar yardım ediyorum zaten. Ama milyonlarca insana bu millet daha fazla ev sahipliği yapamaz. Akın akın geliyorlar. Kardeşim Avrupa gibi dünyanın en zengin ülkelerinin olmuş olduğu kıta bile artık göçmen istemezken bize ne oluyor? Türkiye'ye ne oluyor? Ben kimse ölsün istemem. Kimse savaşta işte perişan vaziyete düşsün istemem. Sakın beni yanlış anlamayın. Her seferinde söylüyorum bu. Çünkü beni yanlış anlayanlar olabilir. Benim derdim, benim milletim, benim ana vatanımda, vatanımda yaşayan insanlar eğer işsizse, evine ekmek götürmekte zorlanıyorsa, çocuğunu okutmakta zorlanıyorsa, bir evin hanımı bir markete, çarşıya, pazara gittiğinde 1 kilo kıyma almakta zorlanıyorsa, çarşıda, pazarda bu vatandaşın cebini yakacak kadar bir fiyat pahalılığı söz konusuysa ben bunu konuşuyorum. Gelsinler Müslüman kardeşlerimiz yardım edelim ama kardeşim benim evimdeki aç, benim evimdeki ne iş yok. Ben bunu anlatıyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum lütfen. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Şimdi Afgan geliyor, Pakistanlı geliyor, o geliyor, bu geliyor. Suriyeliler zaten geldiler. Onlara tamam artık onlar gitmezler bir daha. Bir şey anlatayım Suriye ile ilgili bu dolandırıcılık olayına devam edeceğim izninizle bakın. Bayram geldi geçti. Suriyelilerin bir kısmı Şanlıurfa sınır kapısından Suriye'ye gittiler. Bayramlarını akrabalarıyla beraber geçirdiler. Sonra da geriye geldiler. Kardeşim ben bu uygulamayı yanlış buluyorum. Gidiyorlar, geziyorlar. Geliyorlar sonra. Ya kardeşim sen savaştan kaçmadın mı? Belli ki savaş yok artık o senin gittiğin bölgede. Git kardeşim o zaman. Ben olsam kesinlikle bayram seyran tanımam, göndermem kardeşim bunları. Ya da giden gelmeyecek kardeşim diyeceğim. Bitti bu kadar. Bu nedir ya? Bayrama gezmeye gidiyorlar. Almanya'da mülteci olanlar, Suriyeliler Suriye'ye gezmeye gidebiliyor mu? Fransa'dakiler Suriye'ye gezmeye bayrama gidebiliyor mu? Gitsinler hemen Almanya der ki kardeşim hayırdır? Tamam gelmiyorsun. Bitti kapattık. Hadi sınır dışı deport. Bitti. Ya bu nedir ya? Ya Türkiye'nin sonsuz bir parası mı var ya bu insanlara bakacak? Anlamadım ki ben. Tamam zor durumdalar. Tamam yardım ettik, ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorlar. Okulunu kullanıyor, yolunu kullanıyor, elektriğini kullanıyor. Tamam kullansın. Tamam da kardeşim bu adam gezmeye gidiyor Suriye'ye. Belli ki bu adam artık Türkiye'de kalacak, gitmeyecek. Kardeşim gidiyorsan diyeceksin, gelmeyeceksin kardeşim. Kapatacaksın kapıyı. Kendilerine sınırdan geçişte, Şanlıurfa Suriye sınırından geçişte bir tane kağıt veriliyor. Onunla gidiyorlar, geliyorlar. Bir de onları biz Türkiye tarafına geçince otobüslere bindiriyoruz. Kaldıkları kamplar için o otobüslerle falan böyle hizmet veriyoruz. Ne çok paramız var bizim ya. Ne çok paramız var ya. Kusura bakmayın. Suriyeliler de izliyor olabilir beni. Ama kusura bakmayın kardeşim. Bak kusura bakma. Bu ülkenin sonsuz kaynakları yok. Aynı şey bizim başımıza gelseydi siz bize bu iyilikleri yapar mıydınız? Asıl soru bu işte. Aynı şeyi bizden hiç kimse bak hiçbir vatandaş, bir Türk savaş olduğunda yerini yurdunu bırakıp başka bir yere kaçmaz. Bak hiçbir şekilde kaçmaz. Sizdeki vatan kavramıyla, bayrak, millet kavramıyla bizimki biraz farklı. Biraz değil bayağı farklı. Onun için bir de görüyorum bu Suriyeliler işte diğer mülteciler bazı olaylara karışıyorlar. Büyük şehirlerde falan.
Devam ediyoruz bu dolandırıcılık haberine. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli özel güvenlik şefi yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar, doçentler, bakanlık danışmanları, göç idaresi çalışanları ve eski belediye başkanlarının olduğu tespit edildi. Çetenin birçok şehirde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi. Çete üyeleri sığınmacıların güvenini sağladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden $1.500 alarak işlemlerini başlattı. Çetenin vatandaşlık almak isteyen yabancılara $100.000 gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla $250.000 çıkarttıkları da öğrenildi. Biliyorsunuz Türkiye'de $250.000 bir gayrimenkul ev alırsanız vatandaşlık alıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Ayrıca mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek yüzlerce göçmen ve sığınmacıya oturma, ikamet izni aldıkları kaydedildi. Bu çetenin başı olduğu iddia edilen kişinin aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bazıları da ev hapsine çarptırıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, $250.000 verene Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veriliyor, vatandaşlığı veriliyor. Bununla ilgili de ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yaşamış olduğunuz ülkeyi anlatarak, o ülkede vatandaşlığın nasıl alındığını anlatarak Türkiye ile lütfen bir kıyaslayın. Rica ediyorum sizlerden. Görelim bakalım. Bazıları bana inanmıyor ya. Görelim bakalım. Öyle vatandaşlık, Alman vatandaşlığı, Fransız, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve daha diğer ülkeler. Bakalım vatandaşlık böyle $250.000 verince alınıyor mu? Sizlerden lütfen rica ediyorum. Lütfen yazın. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş ya?